Sevgili gitar gönüllüsü arkadaşlar, merhabalar. Bu videoyu bu korona günlerinde, salgın döneminde uzaktan eğitimle bir süre daha eğitimimizi sürdürmemiz gerekliliği dolayısıyla hazırlama kararı verdim. Bu video hem okuldaki öğrencilerimiz için hem de gitar öğretmene ilgi duyan, gitar öğrenmeye ilgi duyanlar için de umarım bir kaynak oluşturur. Öncelikli olarak bugünkü ilk çalışmada en baştan başlayıp işte gitarı nasıl tutmamız gerekiyor, oturuşumuz vesaire bu tür konularla ilgili bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Umarım yerine ulaşır ve katkı sağlar. İlk olarak tabii ki klasik gitarla ilgili vücudumuzu doğru kullanmamız ve gitarımızı rahat ve sağlıklı bir şekilde tutabilmemiz çok çok önemli. Tabii ki bunda oturuş temel bir faktör. Tabii burada kamera, video yani cep telefonunun izin verdiği ölçüde ben anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikli olarak bu şekilde bir şekilde oturuyoruz. Biraz sandalyenin ya da koltuğun önüne doğru oturuyoruz. Ben şu anda Dyneret isimli bu gitar support ya da gitar destekleyici malzemelerden bir tanesini kullanıyorum. Tabii ki ayak sehpası kullanabilirsiniz. Ergoplay kullanabilirsiniz. Tabii ki en geleneksel ve genel olarak kullanılan ayaklık. Ayaklık kullandığınız zaman da yine aslında çok fazla konuştuklarımızla ilgili değişen bir şey olmayacağı için ben bu sistem üzerinden size anlatmaya çalışacağım. İlk olarak çalışmaya ya da işte derse oturuşla başlayacağımızı söylemiştik. Burada biraz sandalyenin ucuna doğru oturduk ve gitarla olan temas noktalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Burada bu şekilde sağ bacağım, sol bacağım ve göğsümün gitara temas ettiğini görebilirsiniz. Burada önemli olan nokta biraz açı vererek yani gitarı kendime doğru çekerek aslında ya da daha doğrusu serbest bıraktığımda gitar zaten bana doğru geliyor. Bunu yaptığım zaman hem sağ omzum hem sol omzum hem de bütün vücudumu daha rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Bu Dynaret'i kullandığım zaman bana sağladığı imkanlarda ayağım her iki ayağım yere sağlam basmış oluyor ve burada vücudumun herhangi bir bölgesine daha fazla ağırlık binmemiş oluyor. Yani normalde de işte ayakta durduğumuzda her iki ayağımızın üstüne sağlam bir şekilde basarak durduğumuzda hem omurgamız hem de bütün vücudumuz bundan daha olumlu etkilenecek. Dolayısıyla da otururken de aslında aynı sistem geçerli. Şimdi burada bütün bu konulara dikkat ettikten sonra işte oturuşumuz ve gitarı tutuşumuz konusunu iyice bir pekiştirdikten sonra eller ve
aslında kol, omuz bölgesi bizim için çok büyük önem taşıyor. Burada tabii dikkat ederseniz şöyle bir kaydırmaz kullanıyorum. Bu kaydırmaz adı üzerinde gitarın özellikle kumaş pantolon ve konserlerde olsun işte normal günlük kullanımda da kullandığımız giysimize göre her şekilde gitarımızın kayma ihtimali var. Gitar kaydığı zaman yani onu yerinde sabit tutamadığımız zaman bu sefer kollarımıza ve elimize bir baskı ve basınç uygulamış oluyoruz farkında olmadan. Bu da bizim rahat bir şekilde parmaklarımızı kullanmamızı engelleyebiliyor. Dolayısıyla da bu kaydırmazı her iki şekilde bu sol ve sağ bacağıma denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Üzerine de ben Dynalet kullandığım için bunu buraya koyuyorum. Ve şu anda bakın herhangi bir şekilde gitara bir basınç uygulamadan ya da ellerimi ve kollarımı gitarı dengede tutmak için kullanmama gerek kalmadan bunu sağlamış oluyorum. Bu bizim için çok çok önemli. Burada tabii rahat çalım ya da işte effortless guitar playing İngilizce karşılığı. Bununla ilgili de YouTube'da ya da işte internette videolar bulmak mümkün. Ama genel olarak baktığımızda sadece aslında ellerimizin değil, bütün bir vücudumuzun gitar icrasında bizim için ne kadar önemli olduğunu böylece de gözlemlemiş olabiliriz. Şimdi işte oturuş, duruş ve işte rahatlıktan söz ettik. Yeni bahsedeceğim konu nasıl başlayacağız. Burada tabii önce ben genel olarak sol elle başlıyorum. Her iki kolumu aşağı doğru bıraktığımda omuzlarıma dikkat ederseniz normal ve doğal konumunda olduğunu hissedebilirsiniz ve görebilirsiniz. Yani burada önemli olan işte omzumuzun yukarı doğru çıkmaması, öne doğru gelmemesi, yani istisnai durumlar dışında genel olarak o rahatlığı sağlamamız bizim için çok önemli. Burada tabii sol omzum, sağ omzum her ikisi önemli. Duruşum, omurgamın dik olması ve aynı düzlemde olması. Yani çalarken özellikle mesela notaya bakıyorsak nota sehpası böyle sol tarafa doğruysa vücudum sola doğru dönebilir. Ya da işte sağa doğru. Yani mümkün olduğunca bunlardan kaçınmak gerekiyor. Yani omurgamızı mümkün olabildiğince düz ve boynumuzu da aynı düzlemde tutmaya çalışmamız lazım. Ama tabii ki istisnai durumlar bunun dışında bazen sola dönebiliriz, sağa dönebiliriz. Sonuçta tamamen böyle durgun bir şekilde statik bir konumda olmuyoruz. Onlar arada telafi edilebilecek hareketler ama genel olarak buna dikkat ediyorum. Sonraki konumda dedim ki kollarımı serbest bıraktım ve ilk olarak sol elle başlıyorum. Sol elde benim özellikle dikkat ettiğim konu şu. Burada tabii gitarınız eğer tam istediğiniz gibi durmasını sağladıktan sonra her iki kolumu aşağı serbest bıraktığımda şöyle şuradan gösterebilirim. Dirseğimden itibaren kolumu getiriyorum ve aşağı yukarı 7. perdeye parmaklarımı 7. perdeden başlamak üzere yerleştiriyorum. Bunu yapmadan önce şöyle bir hafif bir yumruk yapıp serbest bırakıyorum ve elimdeki gerilimi ve burada uyguladığım enerjiyi de kontrol etme şansım oluyor. Zihnim ve parmaklarım arasında bu bağlantıyı kurarak bunu yapıyorum. Bunu birkaç kere yumruk yapıp serbest bıraktığımda bakın elim ve parmaklarım normal rahat konumunu kendiliğinden bulmuş oluyor. Ve sonrasında bunu 7. perdeden itibaren perdelere yerleştiriyorum. Burada özellikle dikkat ettiğim konu perdelere
baskı uygulamıyorum, bastırmıyorum. Parmaklarım kendi ağırlığıyla o rahat konumunda sabit bir şekilde duruyorlar ve sonra e, parmaklarımı rahat perdelere yerleştirdiğimden emin oluyorum. Burada tabii her perdeye bir parmak yerleştirmek gibi bir zorunluluk hissetmeyin. Bu rahatlığı getirip buraya bıraktığınızda zaten parmaklarımız kendi bölgesini bulacak ve sonrasında birinci parmakla bu egzersizi yapıyorum. Tabii bu arada diğer bir önemli bir konu da şu: baş parmağımın konumu ve durumu. Baş parmağımı klavyenin orta kısmında tutuyorum. Ve herhangi bir şekilde bastırmadan serbest bir şekilde baş parmağımın şu kısmını buraya hafifçe yerleştiriyorum. Sonrasında birinci parmakla 4 kere 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sonra ikinci parmağı 4 kere, üçüncü parmağı 4 kere ve dördüncü parmağı da 4 kere hareket ettiriyorum. Bunu bir çekiçle hafif bir şekilde bir yüzeye vuruyormuş gibi düşünebilirsiniz. Burada parmaklarımızın hareketini kontrol etme imkanımız oluyor. Yani gitara ilk başladığımızda, ilk çalışmada burada önce gitara alışmamız gerekiyor. Gitarlarımızda bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Bu alıştırmalar bu açıdan bizim için çok önemli. Yavaş bir şekilde bu hareketleri yapıyorum. Baş parmağımda rahat bir şekilde durduğundan emin oluyorum. Sonra bir üste çıkartıyorum parmaklarımı ve aynısını burada yapıyorum. Sonra blok halinde yine bir üste çıkartıyorum. Bunu biraz daha yavaş yapabiliriz. Yukarı doğru çıktıkça dikkat ederseniz bakın bileğim ve kolum da hafifçe öne doğru geliyor ve burada parmaklarımın baskı alanı daha da rahatlamış oluyor. Yani kendine bir alan buluyor. Yani eğer bileğimi bu şekilde hareket ettirmezsem, yani kolumu da hareket ettirmezsem, o zaman parmaklarımın hareketi kısıtlanıyor ve baskılarım da tam istediğim gibi olmuyor. Dolayısıyla da yukarı doğru çıktıkça, bakın kolum bu alt konumda bu şekildeyken yukarı doğru çıktıkça bileğim, elim ve kolum da hafifçe öne doğru gelmiş oluyor. 5. telden itibaren devam ediyorum. Sonra 6. tel. Bu şekilde aynen tekrar geri dönüyorum. Biraz daha yavaş yapabilirsiniz. Ben biraz daha zaman kazanmak adına biraz hızlı yapıyorum. Sonra 3. tel. Sonra ben blok halinde indiriyorum ki elimin konumunu da böylelikle zihnime bir şekilde hafızama kaydetmiş oluyorum. Sonra aşağı doğru indiğimde yine elimin ve kolumun konumu eski yerine geldi. Yani bunu bir kere daha tekrarlayacak olursak, bakın blok halinde yukarı doğru çıktıkça baş parmağımda ve diğer parmaklarımla birlikte kolumun da öne doğru, bileğim, elim ve kolumun da öne doğru geldiğini görebilirsiniz. Bu bizim için hem parmaklarımızı daha doğru bir şekilde baskılama imkanı sağlıyor, hem de daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Diğer türlü parmaklarımızda
bakın şu anda hiç hareket ettirmeden yukarı doğru çıkartmak istediğimde zaten bu çok da anatomik olarak da çok rahat bir şey, bir konum sağlamış olmuyor. Şimdi bu 7. perdeden bu egzersizi tekrar şöyle bir gözden geçirelim. Kolumu serbest bıraktım ve dirseğimden itibaren getirdim ve sonra bu sıfır baskıda, sıfır baskı olarak tabir ediyorum ben onu, bastırmadan, yani tellere baskı uygulamadan bunu yapıyorum. Burada tabii sıfır baskı çalmamızın sebebi kaslarımızı ve parmaklarımızı, vücudumuzu en rahat konumda kullanıp daha sonra ne kadar enerjiye ihtiyaç duyuyorsak onu elde etmeyi hedefliyoruz. Yani baştan böyle ses çıkartmak için çok fazla bastırmak elimizi gereğinden fazla sıkmamıza ve gereksiz enerji kullanmamıza sebep oluyor. Tabii orada ses de elde etmemiz lazım. Onunla ilgili de daha sonraki çalışmalarda yine bahsedeceğim. Burada sıfır baskıyla bu egzersizi yapıyoruz. Blok halinde 6. tele kadar çıkıyoruz. Her seferinde bunu zihnimize kaydederek, elimizin ve kolumuzun konumunu zihnimize kaydederek bu egzersizi tekrarlıyoruz. Burada yine bir kere daha tekrar edelim. Baş parmağımız ilk başlangıç noktasında klavyenin orta noktalarındayken yukarı doğru çıktıkça baş parmağım da yukarı doğru çıkıyor. Bileğim ve elim ve öne doğru bir açıyla hareket etmiş oluyor. Evet, bu bizim için gerçekten önemli. Bütün bunları yaparken de bütün vücudumuzun rahat hareket ettiğinden emin olmamız gerekiyor. Herhangi bir gerginlik ya da herhangi bir gerilim olmamasına dikkat etmeliyiz. Bu bizim için gerçekten önemli. Burada diğer bir konu da var. Bu alıştırmanın diğer bizim için önemli yanı parmak bağımsızlığı dediğimiz bir nokta. Burada bir parmağı hareket ettirirken diğer parmakların bundan herhangi bir şekilde olumsuz etkilenmemesi. Yani hareket eden parmak kadar etmeyenler de bizim için çok çok önemli. Yani bunu hareket ettirirken diğer parmaklarımızda herhangi bir gerilim olmaması gerekiyor. Bu açıdan da çok önemli. Yani ilk başlangıçta bu egzersiz, bu alıştırmayla başlamamızın bize sağlayacağı imkanlar biraz önce bahsettiğim gibi çok çok önem kazanmış oluyor. Evet, yani ilk çalışma için bu alıştırmalar bence yeterli. Hemen kısaca bir özet geçmek gerekirse işte oturuş, duruş ve gitarı tutuştan bahsettik. İşte biraz sandalyenin ucuna doğru geleceğiz. İşte ben Dyneret kullanıyorum, bu kaydırmazı kullanıyorum. Gitarı daha kaymadan ve herhangi bir şekilde kollarımla destek almadan sabit tutabilmem için bunlar önemli. Bunun yerine ayaklık kullanabilirsiniz, ergoplay kullanabilirsiniz. Bunlar da tabii ki çoğu gitarla ilgilenen, klasik gitarla uğraşan kimselerin kullandığı diğer aparatlar. Sonrasında dedik ki bütün vücudumuz bu işin içinde, sadece ellerimiz değil ve ilk olarak alıştırmamız diyelim sol elle başlıyoruz. Sol kolumuzu serbest bırakıyoruz. Omzumuzun rahat olması önemli. Yani bu şekilde çıkmayacak, işte geriye doğru gitmeyecek ya da öne doğru gelmeyecek. Bu şekilde rahat bir konumda tuttum ve sonra dirseğimden itibaren kolumu kaldırdım ve bunu yapmadan önce de şöyle bir hafif bir yumruk hareketi yapıyorum ve serbest bırakıyorum. Parmaklarımın en rahat olduğu konumu belirleyip parmaklarımı buraya yerleştiriyorum. Ve sonrasında bu egzersizleri yapıyorum. Evet, ilk çalışma için, ilk video için bu konular önemli. Umarım
fayda sağlar ve daha sonraki çalışmalar için bir başlangıç olmuş olur. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sağlık diliyorum. Bu salgın günlerinde sağlıkla ve iyi bir şekilde bu süreci atlatmanızı diliyorum. Sevgiler, selamlar, saygılar.